Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz. Diablo'ya düzeltme güncellemesi geldi. Ondan bahsedeceğim. Ekstra bir de YouTube'da, yorumlarda ve canlı yayında en çok sorulan soruları bu videoda cevaplayacağım arkadaşlar. En azından aklınızda düşünce ve yorum kalmasın diye. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Diablo 4 için en güncel haberler için takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle herkes için mutlu bir haber. Artık Uber itemler, Uber ünükler Druel'den düşme oranı yükseldi arkadaşlar. 2 katına çıkarttılar 8 Ocağı kadar. Bu bir taraftan güzel oldu. Samet'le Sait'e artık düşer diye düşünüyorum. Bir Harlequin'leri artık alırlar diye düşünüyorum da bakalım. Şimdi hazır bunu demişken geçen hafta pazar yaptığımız etkinlik vardı. Bilenler bilir, bilmeyenler için buradan söylüyorum. Bu pazarda aynı şekilde etkinlik yapacağım arkadaşlar. Druid etkinliği. Hepinizi beklerim ayın 24'ünde. Yine erken saatte 3'te yayın açarım. Artık kaça kadar giderse beraber Druid ile gireriz çekilişle beraber. Bunu da buradan söylemiş olayım. Zaten topluluk kısmında da paylaşırım. Ekstradan gelen güncellemelerden birisi de vampir güncellemesi. Metaformoz güncellendi arkadaşlar. Eskiden şöyle göstereyim. Eskiden yükselttiğimize göre birinci seviye 2, ikinci seviye 3, dördüncü seviye 4 saniyeydi. Artık bunu sabit 2,5 saniye yapmışlar arkadaşlar. Burada niye gözükmüyor derseniz şöyle. Burada demişler ki oyun içi metaformoz değerlerine yansıtılmayacak, bir sonraki istemci güncellemesinde yansıtılacak diyor. Bir sonraki güncellemede gözükecek. Ekstradan da hasarı böyle yükseltmişler. En son 160 iken şimdi 250'ye yükseltmişler arkadaşlar. Ekstradan bir de hata düzeltmeleri, performans düzeltmeleri. Şu takılmalar, makılmalar inşallah onları düzeltirler ya. Bayağı sıkıntı bu. Güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten mük bir güncelleme. En azından şurası için diyorum. 2 katına çıkıyor Ocak 8'e kadar. Haberiniz olsun. Şimdi sizlerden gelen en çok soruları cevaplayalım. Arkadaşlar şimdi ilk sorumuz şu. Ben Battle Pass aldım. Battle Pass'i göstereyim. İşte ben şuradaki savaş biletini aldım. Bu sezon 3'te kalır mı? Buradaki kostümler işte bizim üstümüzde tekrar olur mu? Olur arkadaşlar. Buradaki aldığınız Battle Pass'teki aldığınız her şey önümüzdeki sezonlarda hep üstünüzde işte dolabınızda olur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Şuradan da çıkayım. Haberiniz olsun. Bunu diyeyim. Şimdi ekstra ikinci bir sorumuz. Bu sezondaki yaptığımız zindan aspektlerini diğer sezonda hala açık olur mu? Üstümüzde olur mu? Öncelikle zindan aspektine sizlere onu açıklayayım. Şu yüklensin. Arkadaşlar şimdi şurada hemen koleksiyona gelelim. Mücadelelerde güç rehberi. Şimdi burada bazı aspektler var. Bu aspektleri bazı zindanlardan elde edebiliyoruz. Mesela ben bunu bir kere tıkladım. Haritada direkt bana gösterdi. Neredeymiş bu zindan? Bu zindan buradaymış. Altında sarı sandık şeklinde olan zindanlarda aspektler var arkadaşlar. Zaten üstünde yazıyor. Siz bu zindanı yaptığınız zaman bu aspekt sizin oluyor. Ama en düşük değerde oluyor. Bunu söyleyeyim. Bu aspekte örnek veriyorum. Bu aspekte ihtiyacınız var. Bulamadınız. Gelip bu zindanı yapıp en düşük değerde bu aspekte kullanabilirsiniz. Daha iyisi düşünceye kadar. Bu zindanı yaptınız. Sezon 3 geldi. Buradaki zindanlar yine sıfırlanıyor arkadaşlar. Yine bu aspekt lazımsa sezon 3'te de mecbur girmeniz lazım. Bu aspekte ihtiyacınız varsa. Tamam. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Paragon yeni sayfa. Arkadaşlar çoğu arkadaşlar soruyor. İşte en büyük yaptığı hatalardan biri, yeni başlayanlar için söylüyorum. Buradaki Paragon'daki her şeyi fullüyor. Dolduruyor böyle. Ne var ne yoksa veriyor hepsini. Böyle yapmayın. Niye yapmayın? Şimdi burada gliflerimiz var arkadaşlar. Burada diyor ki mesela bu glif. Diyor ki gereksinimler için 25 maharet diyor. Biz burada sadece maharetleri almamız lazım. 25 mahareti yaptıktan sonra
Daha başkasına vermemize gerek yok. Veya bu glifin hasarını yükseltmek mi istiyorum? Buradaki başka maharetleri de verebiliriz. Ondan sonraki süreçte buraya gelip şurada pano ek kapısı var arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman, dur şuradan tıklayayım. Buna tıkladığınız zaman size böyle bir pano seçimi çıkar. Burada yaptığınız build'e göre şey yaparsınız. Panoyu seçersiniz. Ona göre de hangi özelliklere ihtiyacınız varsa onu da seçersiniz arkadaşlar. Buradan da işte ekle dersiniz, eklersiniz. Hani bu da en büyük yapılan yanlışlardan birisi. Bunu da burada söylemiş olayım sizlere. İkinci olarak, dördüncü olarak PlayStation'la, Xbox'la PC birlikte oynayabilir mi? Arkadaşlar birlikte oynayabilir. Bunu da çoğu kişi soruyor. Ben PC'yim. Zaten bizim klanda DC'de yarısı PlayStation, Xbox, yarısı PC. Hani birlikte oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bir de Diablo'da sunucu sistemi var. Bunu da açıklayayım buradan. Arkadaşlar sunucu sistemi şöyle. Bir sürü sunucu var. Ben birisiyle grup kurmadan aynı sunucuya giremiyorum. Hani siz örnek veriyorum arkadaşınız dedi ki işte ben burada heykelin yanındayım. Sen neredesin? Yoksun. Sunucunuz farklı. Grup kurmanız lazım aynı sunucuya girmeniz için. Grubu kurdunuz, aynı sunucuya girdiniz. Gruptan ayrıldığınız zaman herhangi bir yere portal atmadığınız sürece yine aynı sunucuda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi ekstra olarak şöyle bir şey de soruyorlar. İşte sezon karakterlerim gidecek mi? Sezon nasıl olacak? Vesaire diye sorular geliyor. Arkadaşlar Diablo'nun mantığını kısaca söyleyeyim. Diablo'nun mantığı her 2,5 ayda bir yeni sezon gelir ve herkes yeni sezona başlar. Eğer yeni sezondaki gelen yenilikleri görmek istiyorsa, mesela bu sezon vampir güçleri var. Geçen sezon habis kalpleri vardı. Hani o tarz şöyle ekstra bir sezona özel yetenekler, artık özellikler var. Ama oynamak istemezseniz de oynamazsınız. Ne olur? Ebedi dünyada oynarsınız. Ebedi dünyada ise bu vampir güçleri yok. Ondan sonra buradaki sezon yolculuğu yok. Sezon kutsamaları yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Haberiniz olsun. Bu konuda da düşünceniz olmasın. Tamam. Hani anlatacaklarım bu kadar. Sorduğunuz genelde sorulan sorularda bu kadar. Güncellememiz bu şekilde. Hepsini detaylı şekilde anlattığımı düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.